Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel orkidelerimle karşınızdayım. Evde böyle bol çiçekli orkidelere sahip olabilirsiniz. Evde çiçek bakmanın tabii ki bir takım püf noktaları var. Özellikle evde orkide besliyorsanız muhakkak orkidelerinizin gelişimi için besin takviyeleri vermeniz gerekiyor. Çiçekçilerde görüp beğendiğimiz ve daha sonra eve getirdikten kısa bir süre sonra çiçekleri solan orkidelerle ilgili çok fazla soru alıyorum. Bunun tabii ki birçok nedeni vardır. Ama sizlere bugün orkidelerinizi coşturacak, bol bol çiçek açmasına yardımcı olacak 2 tane farklı sıvı bitki besini hazırlayacağız. Hemen birinci tarifimiz ile başlayalım. Birinci tarifimiz için ocağımın altını açtım ve tavayı koydum. Bugünkü yapacağım gübreyi pirinç ile yapacağım. Bugünkü vereceğim tarifte birinci tarifi daha önce görmemiş olabilirsiniz. Fakat bu tarif ile hazırlayacağımız gübreyi aylarca orkidelerimiz için ve diğer bütün çiçeklerimiz için kullanabiliriz. Özellikle pirinç kullanmamın sebebi ise çiçekler fosfor, potasyum, azot ve sodyum bileşenleriyle, vitaminleriyle çok hızlı büyüyorlar ve bol bol çiçek açıyorlar. Ve pirinçte de bunlar fazlasıyla var. O yüzden bugün bu vitaminlerden yararlanmak için pirinci kullanıyoruz. Özellikle bu pirinci çok fazla yakmıyoruz. Bakın sadece 3 dakika beklettim ve sadece hafif kavurdum. Daha sonra bir tabağa koydum ve bunun ilk sıcaklığının gitmesini bekleyeceğim. Sıcakken yapmayın, soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra blenderdan toz haline gelinceye kadar çekeceğim. Evet, orkideler için hazırladığımız gübremiz hazır. Bakın toz haline geldi ve bunu bir kavanozun içerisine koydum. Özellikle bu tarz gübreleri bir kavanoza koyarak aylarca saklayabilirsiniz ve orkideleriniz için lazım oldukça gübre olarak bunu kullanabilirsiniz. Ayda bir bu gübreden bütün orkidelerinize verebilirsiniz. Şimdi sizlere bunu nasıl kullanacağımızı da göstermek istiyorum. 1 yemek kaşığı kadar bakın bir kaseye koyuyorum. Sizler çiçek sayınıza göre bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Üzerine alabildiği kadar sıcak su koyarak hazırlamış olduğumuz pirinç tozunu eriteceğiz içinde. Ve böylelikle bütün vitaminleri zaten suya geçecek. Yalnız soğuması için bekletmemiz gerekiyor. Soğuduktan sonra kullanacağız. Bunu hem sıcak suyla hem de soğuk suyla hazırlayabilirsiniz. Soğuk suyla da bakın ben 200 milimlik bir bardağa bir çay kaşığı kadar koydum. Ve şimdi soğuk su koyacağım. Soğuk su ile yaptığınız zaman bunu en az yarım saat bekletmeniz gerekiyor ki içerisinde iyice karışabilsin ve vitaminleri suya geçsin. Eğer sıcak su ile yapıyorsanız sadece soğumasını beklemeniz yeterlidir. Hemen bunları orkidelerimize verelim. Evet, bekletmiş olduğum pirinç suyum iyice soğudu. Suda bekletilen pirinç bir süre sonra bütün vitaminlerini beklediği suya bırakır. Böylelikle pirinç nişastası dediğimiz bu beyaz su bol amino asit bakımından hem zengin olmuş oluyor hem de bol bol vitaminler olmuş oluyor. Her bir saksıya en az 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Bunu 8 yemek kaşığına kadar da çıkarabilirsiniz. Böylelikle her bir saksıya bundan vereceğiz. Bunun en sık aralığı 15 gün olmalı. Yani 15 günden daha erken çiçeklerinize vermeyin. Ama ideal olanı ayda birdir. Mutlaka her iki
sıvı bitki besinleri arasında orkidelerinizi normal bir suyla da yapın. Yani sadece sıvı bitki besinleriyle tabii ki orkidelerimizi sulamıyoruz. Bu sıvı bitki besinleri orkidelerimizin sadece gelişimi için. Peki sıvı bitki besinleri nasıl yararlar sağlıyor? Bakın gördüğünüz gibi bol bol yeni kökler çıkarmasına yardımcı oluyor. Bu kökler orkidelerin gelişiminin iyi olduğunu bize gösteriyor. Ve yine aynı şekilde bol bol yeni kökler çıkarmasını destekliyor. Sizler de pirinç suyu kullanarak orkidelerinizin hem yeni kökler çıkarmasına hem bol yeni yaprak ve sert canlı yapraklar çıkarmasına hem de bol bol çiçek açmasına yardımcı olabilirsiniz. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız mutlu olurum. Evet, sizlere bu birinci tarifi gösterdim. Hemen sizlere ikinci tarifi de göstermek istiyorum. Bakın orkideleri görüyorsunuz. Hepsi yeni tomurcuklar açtılar. Bunlar tamamıyla verdiğim sıvı bitki besinleri sayesinde. İkinci tarifimizde ise bu klasik olarak hazırlamış olduğumuz pirinç suyu. Yani normal pilav yapmadan önceki su diyebiliriz buna. Fakat normal yapmış olduğumuz pilavda tuz olabiliyor. Kesinlikle içerisinde orkideleri sıvı bitki besini olacaksa tuz olmaması gerekiyor. Üzerine alabildiği kadar yine su koyuyoruz. Eğer soğuk su da bekletecekseniz bunu en az 30 dakika ama 1 saate kadar bekletirseniz daha iyi olur. Fakat sıcak su koyarsanız yarım saat bekletmeniz yeterlidir. Belirli bir süre sonra zaten nişastasını suya bırakacaktır. Evet, bakın yarım saat bekledi ve gördüğünüz gibi nişastasını suya bıraktı. Bütün vitaminler suya geçti ve yine bundan da orkidelerinizi sulayabilirsiniz. Her bir saksıya 7-8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Özellikle pirinç suyunu orkideleriniz tomurcuklanmaya başladıktan sonra verirseniz orkidelerin tomurcuklarının daha hızlı büyümesine ve de daha çabuk çiçeğe dönmesine yardımcı olacaktır. Pirinç suyunu verdikten sonra aradaki farkı hemen görürsünüz. Bakın orkideleriniz bu şekilde tomurcukluyken daha sık pirinç suyu vermenizi tavsiye ederim. Ve böylelikle tomurcukların bu şekilde büyümesine ve sararıp dökülmek yerine çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızı elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Ve yorumlarınıza sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.